Oyunda maçlarını kolayca kazanabilmen için bazı küçük gizli teknikler olduğunu biliyor muydun? İşte bu videoda sizlere iyi oyuncuların her maç kullandığı teknikleri göstereceğim ve bunları kendi maçlarınızda nasıl uygulayacağınızdan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Oyunu iyi oynayan ve kötü oynayan oyuncular arasında çok büyük bir fark var. Oda maçlarında takım arkadaşlarıyla ne kadar iyi sinerji kurabildikleri ve bir takım halinde ne kadar baskıcı olabildikleri. Eğer siz sadece kendinizi düşünüp oynarsanız kendi tarafınızı kazanıyor olabilirsiniz. Fakat takım arkadaşlarınıza yardım etmediğiniz için onlar taraflarını kaybederse son durumda 1 ve 2 kalan kişi siz olacaksınız. İşte iyi oynayan oyuncular hangi takım arkadaşının sıkıntı çektiğini az sonra sayacağım tekniklerde usta oldukları için çok iyi biliyor ve gerektiğinde o kişiye yardımcı olabiliyor. Bu oyunda kazanmak için en önemli şartın takımınızla beraber oynamak olduğunu asla unutmayın. Bunu anladığımıza göre isterseniz hemen ilk tekniğimizden başlayalım. O da harita farkındalığı. Aslında harita farkındalığını tek bir şey olarak değil de direkt maçta olan her şeyin farkında olmak gibi düşünebilirsiniz. Mesela eğer rakipten süperini yeni kullanan birini görürseniz hemen o kişinin üstüne koşup artık zayıf olduğu için onu kesebiliyorsunuz. Veya eğer takımınızdaki tüm karakterler iş yapmak için açık harita istiyorsa ve sizde duvar kıran bir karakter varsa onları oyuna sokmak için maç başı önceliğiniz duvarları kırmak olmalı. Ancak farkında olmanız gereken en önemli şey eşleşme bilgisi. Yüksek kupa maçlarda her oyuncunun koridorlara ayrılıp kendi tarafını kazanmaya çalıştığını görmüşsünüzdür. Burada yalnızca kendi tarafınıza odaklanmayın. Takım arkadaşlarınızın ne durumda olduğuna da bakın. Eğer takım arkadaşınız karşısındaki rakibe karşı zorlanıyorsa ve ölüyorsa hemen onunla koridor değiştirin ve o rakibi siz almaya çalışın. Eğer maçta sadece siz tarafınızı kazanıyorsanız ve takım arkadaşlarınız ölüyorsa maçı yine kaybediyorsunuz. İşte bu yüzden eşleşme bilgisi ve koridor değiştirme tekniği oldukça önemli. İkinci tekniğimiz ise her zaman beklenmedik olmak. Bunu en çok dodge atarken görürsünüz. Örneğin bazı oyuncular sadece dümdüz yürürken bazı oyuncular da zigzag yapa asla hasar yemezler. Ancak bu tekniklerin ikisi de kötü çünkü ilkinde rakipten her zaman hasar yerken ikincisinde gözünüz hep kendi savaşçınızda olacağından rakibe vurmanız neredeyse imkansız. O yüzden bu ikisinin arasında olan bir dodge tekniği var ve ben size her zaman onu öneriyorum. O da kendinize bir yön seçip oraya doğru yürümek ve eğer rakipten mermi çıktığını görürseniz hemen diğer yöne dönmek. Bu tekniğin avantajı gözünüz her zaman rakibin üstünde oluyor ve bu şekilde siz de kolayca mermi tutturabiliyorsunuz. Ama eğer rakibiniz akıllıysa bir süre sonra bu tekniği yaptığınızı çözecek ve ters yöne vurmaya başlayacak. Bunu yapmaya başladığında ise biz de beklenmedik olmaya başlıyoruz. Örneğin sürekli aynı yöne koşmaya başlayabiliriz ya da dojlamak yerine rakibin üstüne bir anda saldırabiliriz. Eğer beklenmedik olursanız en iyi oyunculara karşı bile bir şansınız olabilir çünkü onlar hep aynı tarzda oynayan oyuncuları çözdükleri için o oyuncuları çok basit bir şekilde kesebiliyorlar. En önemli tekniği ise sona sakladım. O da elbette ki baskı. Bu oyunda iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız ilk önce baskıyı nasıl yöneteceğinizi öğrenmelisiniz. Eğer siz sürekli rakibe saldıracağım diye ölüp durursanız baskı kuramayacaksınız ve sonucunda da ölüp maçı kaybedeceksiniz. Peki biz düzgün bir şekilde baskı nasıl kuracağız? En genel haliyle baskı kurmak, rakibi geriye ittirmek ve haritada alan kazanmak anlamına geliyor. Eğer rakibi yeterli kadar geri ittirdiyseniz de en sonunda onları keserek maçı kazanabiliyorsunuz. Ama özellikle düşük kupalı oyuncuların baskı kurarken yaptıkları çok önemli bir hata var ki o da sürekli rakibi kesmeye çalışmaları. Elbette ki amacımız rakipleri kesmek olmalı fakat siz baskı kurma aşamasında rakibe vuracağım diye çok ileri giderseniz en sonunda rakip sizi keserek baskınızdan kurtulacak. En doğru baskı kurma yöntemi haritada olabildiğince alan kazanmaya çalışmak ve gerektiğinde geri çekilmeyi bilmek. Hatırlarsanız baskı kurarkenki asıl amacımız rakibi bir köşeye sıkıştırıp en sonunda onları kesmekti. İşte bunu yapabilmek için en başında haritada alan kazanmamız gerekiyor ki rakip de geri çekilsin. Oyundaki çoğu suikastçı karakter baskı kurmak için birebir. O yüzden haritası uygunsa takımınızda her zaman bir suikastçı bulunmasını öneriyorum. İşte bu videoda vereceğim teknikler bu şekildeydi. Fakat size maç kazandıran teknikler kadar maç kaybettiren hatalar da olduğunu söylesem şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da maç kaybettiren hataların ne olduğunu öğrenebilirsiniz ve gelecekte o hatalardan kaçınabilirsiniz. Görüşmek üzere.